Bir sonraki videoyu da buradan başlatmış olayım. Oh, next time? Cebu. Okay. Mini passenger. Az önce tam kayda başladım. Cebu'ya doğru yola çıktım. Onu gösterecektim size. Hemen direkt ana cadde burası, bakın Moalbold'daki. Şurada sağ taraftan otobüs durağına yanaşıyor direkt otobüs. Etrafta çok sizi keklemeye çalışanlar olacak. Normal şuradaki karşıdaki araçlar da gidiyor. 1500-2000 pesoya götürüyorlar. Direkt havaalanına da gidiyor. Yani zamanınız yoksa onları da kullanabilirsiniz ama benim zamanım çok. Giderken uyuyorum zaten. 4,5 saat falan sürüyor. 4-4,5 saat yolun durumuna göre. Bu da 210 peso olması lazım. Klimalı zaten bunlar. Klimaları var. O yüzden rahat rahat gideriz. Gelirken de bununla gelmiştim. Bu videomun içeriği o zaman Moalbold'dan Cebu'ya, oradan sonra Korona olan yolculuğumla olsun. Onlardan bahsedeyim size. Evet, bir sonraki yolculuk başlasın o zaman. Sonra geldik Cebu'ya. Gene tangır tungur zorlu yollardan. Ama olsun, 210 pesoya getirdim. Normalde 1500 peso vermeniz gerekiyor. Şimdi buradan yer ayırttırdım. Havaalanına yakın bir hostel var. Burada Grab çalışmıyor. Başka bir uygulama var, Moveit diye. Onu göstereceğim size. Hem görmüş olun, Grab de aynı mantıkta bu uygulama. Ondan bir motor çağıracağız, mototaksi çağıracağız. Normal taksi 400 pesoya götürüyormuş merkezden havaalanı tarafına. Fakat bu uygulamada 175'e falan gördüm ben. Şimdi bakalım beraber. Evet, uygulama bu. Ekran çok da parlıyor ama şöyle göstereyim. Moto taksiyi seçiyoruz. Where to diyor. Nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. Ben daha önce yazmıştım. Havaalanına yakın olan şu hostele gideceğim. Choose this pickup. Alma yerini seçin diyor. Dunkin nerede? Dunkin'in önünde bekleyelim. Şurada Dunkin var. Bunun önünde bekleyeceğiz. Bizi buradan alacak. Seçtik bunu da. Şimdi seçenekleri sunacak. Mesela 193-135 pesoya götürenler var. Bakın şöyle. Bir saniye. Hangini seçelim? Ekonomi diyor ya. Ekonomisi de varmış. 22.38'de alacak ama. Nasıl oluyor bu? Lower phase, wait longer. Gerek yok ya. 193 pesoya gidelim. Onu seçtim ben. Ayırt dedim. Hemen buluyor. From now on drivers can see where you're waiting. Hemen birisi yazdı bakın. Anında buldu. Ne diyor? Thank you for choosing Moveit. Motoru sürecek olan kişi bu galiba. Tipine bakalım da geldiğinde tanıyalım. Evet bu. Bakın motor bilgileri falan hepsi burada yazıyor. Şimdi gelecek. Buradan bineceğiz. Honda'sı varmış. Aşağı yukarı kaç kilometre gideceğim ya? Dur bakayım şunu. Bulamadım. 3 dakika var. Bekleme süresi de yazıyor. Neyse gelince de gösteririm. Bununla ben Tayland'da da hep Grab'le seyahat ediyorum. Mototaksiye çok uyguna geliyor normal taksiye göre. Şu beyazlar da götürüyor. 400-500 peso alıyorlar. Gerek yok. Hosteli de artık 6 saat falan 5-6 saat uyuyacağım. Onun için ne yaptım? Uygun bir yer buldum. O da 500 lira falandı galiba. Güzel, temiz bir şey. Gidince orayı da göstermeye çalışırım eğer hatırlarsam. Bazen unutuyorum çünkü. Evet, bindik motora. Yeah. I'm taking video. Okay. Thank you, sir. Yeah. Bindik motora diyoruz şimdi. Birazcık da Cebu caddelerini göstereyim size. Arkadaş da İngilizce öğretmeniymiş. İkinci işi olarak yapıyormuş bundan. Sanırım buralarda asgari ücret düşük. O yüzden insanlar ikinci işlere sahipler. Dünkü konuştuğum Filipinler de aynı mevzuyu söylemişti. Adam mesela neydi, bir tanesi doktordu. Seyahat edemiyormuş çok sık. Ücretler çok düşük vesaire. Gerçi bizde de çok düşük de. Şu karşıdaki gibi jipniler var. Onlara da binmek istedim ama binemedim. Belki diğer şehirlere gittiğimiz oralarda bineriz. Yarın güzel bir yere gidiyorum. Nereye gittiğimi söylemedim. Onu bile hatırlamıyorum. O kadar koşturmacalı devam eden bir seyahat ki bu. O yüzden neyi söyledim, neyi söylemedim bazen gidiyor bende. Artık düzenlerken bakıyorum. Düzeltebildiklerim oldu mu düzenliyorum. Bu arada tam denk gelmişken söyleyeyim. Burada da benzin fiyatları 56 ile 60 peso arasında değişiyor. 1 TL 1.64 peso yapıyor. Eğer daha da düşmediyse ona göre hesap yapabilirsiniz. Buradan yarın Korona Adası'na gideceğim. Orada da 2 gün falan kalacağım. Oradan sonra başka bir yere daha geçiyoruz. Sonra bir yer daha var. Oradan sonra da ülkeye dönüş. Kısa tatillerimi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani güzel oluyor çünkü diyorlar ya,
Moralim bozulmadığında işte bu sağlığın tehlikeye girme falan psikolog tutun. Ben de o iş bu. Gezmek acayip iyi geliyor psikolojime. Tüm dertleri unutturuyor. Günde inanın şu an günleri bile hatırlamıyorum. Hangi gündeyiz falan hiçbiri yok. Sadece bakıyorum telefondan öyle görüyorum. Bakmasam hiç. Bunda bile değil günler. Hangi günmüş. Ne kadar güzel ya. Böyle kafanda problem olmadan gezmek, yaşamak. Günaydın. Saat 5.30'a geliyor. Kalktık, uyandık. Hatta 3 saat falan uyudum. Hostel burada. Hostel efsaneydi zaten gördüğünüz görüntüleri. Şimdi buradan direkt havaalanına gideceğim. Tekrar bir önceki videoda yaptığım gibi Move'dan motosiklet taksi çağırdım. Buradan havaalanına yaklaşık 30 pesoya götürüyor. Takside ne kadar götürüyor? Taksiye de 70 mi? 70 civarındaydı, evet. 70 pesoya götürüyor. Evet, bir sonraki yolculuğumuz burada başlıyor. Yolculuk Korona. Oradan hostelimi de ayırttım. Şimdi taksiyi bekliyorum, mototaksiyi. Aşağı yukarı 2-3 dakikaya burada. Sağlam yağmur yağmış. Her yer ıslak. Şöyle. Umarım motordayken denk gelmez yağmura. Islanmak istemiyorum ki fare gibi uçağa binmeden önce motorun üzerinde. Kaç dakika diyor ki? 5 dakika falan diyor işte. Karanlıkta nasıl görünüyorum acaba? Şoförün kaç dakikaya geleceğini buradan da görebiliyorsunuz. Dakika olarak bilgisini veriyor. Göstermiş miydim bunu bilmiyorum ama göstermediysem videoya ekleyeyim. 5 dakika kadar anca sürdü. Direkt geldik havaalanına. Şimdi iç hatlar uçuşuna Terminal 1'e gidiyorum. Şöyle karşıda bir de diğer tarafta uluslararası uçuş var. Aşağı yukarı 2-2,5 saattir havaalanındayım. Sonunda geçtik. Cebu Havaalanı. Küçük bir havaalanı. Şöyle pırpırlı uçaklar var. Büyük ihtimal onlardan birisiyle gideceğiz. Busuanga diye geçiyor Koron'daki havaalanının adı. Eğer araştırırsanız o şekilde bakın. Şehir merkezine de yaklaşık 22 dakika falanmış mesafesi. Gidince uçağı da gösteririm. Pırpırlı uçakla ilk defa uçacağım. Değişik bir deneyim olacak benim için. Bakalım. Umarım güzel geçer. 1 saat 40 dakika falan sürecek yol. Hava da bulutlu, yağmurlu şöyle. Yağmur devam ediyor. Umarım Koron'da yağmur yoktur. Birazdan kontrol edeceğim onu da. Uçaklar da bunlar. Uçak gördüğünüz gibi acayip minnak bir uçak. 2-2 dörtlü koltuklar. Bakalım güzel geçer umarım yolculuk. Değişik bir tecrübe olacak. Pırpır uçakla. Evet, 1 saat 40 dakikalık yolculuk sonrası geldik. Koron'dayız. Koron Havaalanı'nda bu kadar. Burası küçük bir havaalanı olduğu için biraz pahalı buraya uçuşlar.
En uygun uçuşlar buraya Cebu'dan. Mesela diğer adalardan buraya gelmek isterseniz fiyatlar bir tık pahalı. Ben ne kadar aldım? 5000 küsur pesoya aldım ben de. 3000-4000 civarında bir şey yapıyor. Şimdi gidelim, valizimizi alalım. Şehir merkezine, hosteline doğru yol alalım. İçeriği de göstereyim. Bu kadar havalı. Bagaj alma yeri burası. Şöyle bir şey. Bayağı küçük. Dışarıdan nasıl gideceğiz onunla ilgili detayları ben aldıktan sonra sizlere açıklarım. Movits burada çalışıyor mu? Motosiklet taksi olayı bilmiyorum, bakacağım. Ona da bakayım, ona göre. Dışarıdaki taksilerden olmadı birini atlayacağız mecburen. Adaya girer girmez direkt öptüler. 200 peso verdik. Adayı temiz tutulması içinmiş falan. Öyle vergi alıyorlar. Bu da 200 pesoyu ödediğime dair bir kağıt. Bunlar da turların tanıtımları, reklamları. Burada çıkınca, havaalanından şöyle karşıdan çıkınca direkt burada kaldığınız otelin ya da hostelin neyse artık görevlisi burada bekliyor sizi. Alıyorlar hostele, otele neyse götürüyorlar. Turistik bir yer olduğu için bu burada çalışmıyor. Ne yapıyorlar? Özel şunlarla götürüyorlar. Bakalım kaç para? Onu da bilince söyleriz. Öyle böyle sıcak yok ya. Acayip bir sıcak var. Cebu biraz daha serinde, burası yanıyor ya. Hadi dayı, hadi gidelim artık. 1-2 saat uyumak istiyorum. Bayağı bir yorgun hissediyorum kendimi. Çünkü dün gece de uyuyamadım hostele gittim, hostel tuttum ama pek uyku tutmadı. Hostel çok rahattı bu arada. Videolarını zaten gördünüz. Kaldığım en iyi ikinci hostel diyebilirim şu zamana kadar. İlki Bangkok'takiydi. Bu da ikinci olsun. Burada bekliyoruz hala. Klimalı bir minivana bindirdiler. Şimdi bununla gideceğiz. Fiyatı söylemedi daha dayı. Fiyatı söyleyince ben de size ileteceğim. Vallahi büyük ihtimalle 300-400 baht. Baht ne diyorsam artık 300-400 peso civarında bir ücret alacağım. Bakalım. Bize otobüs, daha doğrusu servis 250 peso aldı. 2'deymiş benim check-in saatim. Saat şu an kaç burada? Saat 11. Erken check-in için de ekstra 100 peso aldılar. O aslında artık ne yapayım, biraz 1-2 saat uyuyasım var. Şu an motosiklet falan kiralayacağım. Etrafı bir gezeceğim. Şöyle göstereyim. Etrafı. Odalar nerede? Odaları tam kestiremedim ama içeride herhalde. Neyse gösteririm birazdan odaları da. Kendime geleyim önce. Erken check-in dediler ama daha yapmadılar, bekliyorum. Bu arada bunu verdi. Diğer tur fiyatlarına göre bir tık daha uygun. Şunu seçmeyi düşünüyorum büyük ihtimal. A ve B turlarının karışımıymış. Buraya gelirseniz zaten A'yı ve B'yi tercih etmenizi söylüyorlar. Size de öyle söyleyeceklerdi büyük ihtimal. Bu ikisi karışıyor dedim. Bu ikisini mix hale getirmişler. Üçüncüyü yapmışlar 1500 peso artı Barracuda Lake'e gitmek isterseniz de 200 peso daha veriyorsunuz. 1700 pesoya geliyor. Bence iyi. Buradan alacaklar. Tekrar geriye teslim edecekler. Öğle yemeği falan var. Şeyler dahil değil. Şnorkeller falan onlar dahil değil. Onları burada dışarıya çıkıp bakmak istiyorum. Fiyatları uygunsa onları satın alacağım. Eğer kiralamak isterseniz de onlar 150 peso civarındaymış. Motosiklet de burada 24 saati 500 peso. Hey.